halen daha kod yazmaya girmemiş olabiliriz ama bu konuyu da anlatmamız gerekiyor. Çünkü dilimizin kod yapısını bilmezsek ileride çokça sorunlarla karşılaşabiliriz. Öncesinde kod yapımızı tanıyalım. Sonrasında daha rahat bir şekilde, anlaşılır bir şekilde konularımıza geçiş yapalım. Bizim kodlarımızı yazacağımız kısım program.js. O yüzden program.js'imizi bir açalım. Burada görmüş olduğunuz gibi using'ler, namespace, iki tane süslü parantez var. Sonra bir sınıf class program diye iki tane süslü parantez içerisinde yazılmış bir şeyler var. Sonrasında main ve onun içerisinde bulunan kodlarımız var. En baştan başlayalım. Using nedir? Using belirli kütüphaneleri veya namespace'leri çağırarak onların özelliklerini kullandığımız bir anahtar kelime. Biz using komutunu yazdıktan sonra çağırmak istediğimiz kütüphaneyi ya da çağırmak istediğimiz namespace'in ismini ve hangi grupta olduğunu bu şekilde yazıyoruz. Eğer şu anda ID'yi tanıyalım nokta sol diye bir grubumuz olmadığı için şu anda hata verdi. Ama bu şekilde bizim namespace'imizin ismine ID'yi tanıyalım nokta sol yazdığımız zaman gördüğünüz gibi hata gitti. Artık bu namespace'e erişimimiz sağlandı. İkisi de aynı namespace içerisinde olduğu için pek bir anlamı yok. Ama farklı namespace'leri çağırmak istediğimiz zaman o namespace'in ismini yazıyoruz. Şimdi namespace dedik. Namespace nedir onu da söyledim. Projelerdeki benzer isimdeki sınıfları çalışmasını önlemek için kullandığımız bir ne derler ona? Kodları gruplayan bir yapı. Eğer biz bu namespace'in içerisine bir sınıf tanımlamak istiyorsak bu iki süslü parantezin içerisine yazmamız gerekiyor. Sonrasında sınıflarımız var. Bu sınıflar aslında nesne yönlü programının temel yapı taşlarından birisi. Biz burada iki süslü parantezin içerisine metotlarımızı ve özelliklerimizi yazıyoruz. Bunlara metotlar ve özellikler nedir? Bunları değineceğiz. Metotlar aslında buna benzer kod blokları. Burada da zaten bir tane static void main şeklinde bir metodumuz var. Buradaki main metodumuz aslında konsol uygulamasını çalıştıracak kodları barındıran kısım. Yani bu iki süslü parantezin içerisindeki kodları biz start'a bastığımızda çalışıyor olacak. Özellikler ise aslında bizim değişkenlerimiz diyebiliriz. Değişkenler ve veri yapıları konularımız diyebiliriz. Ona da zaten sonraki bölümde giriş yapacağız. Bir de dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Onları da değinelim. Öncelikle en dikkat etmemiz gereken şey süslü parantezler. Özellikle giriş seviyesindeyseniz süslü parantezlere dikkat etmeniz gerekiyor. Biz buradan bir süslü parantezi sildiğimizde tüm kod çöküyor aslında. Sadece bir süslü parantez yüzünden tüm sistemi bozmuş oluyoruz. O yüzden süslü parantezlere dikkat edin. Kod editörü zaten boşluklu çizgilerle bu süslü parantezin hangi süslü paranteze ait olduğunu gösteriyor. Mesela namespace'in çizgileri takip ederek buradaki süslü parantezin ait olduğunu görüyoruz. Hatta sadece süslü parantezin oraya bir tane sol tık yaptığımızda da mavi kutucuklu işaret bu süslü parantez başlangıcı bu, sonu bu şeklinde gösteriyor. Bunlara dikkat edelim. Dikkat etmemiz gereken en önemli ikinci şey ise noktalı virgüller. Görmüş olduğunuz gibi iki tane komutumuz var. İkisinin de sonunda noktalı virgüller var. Noktalı virgüller o satırın bittiğini, yani bir kod satırını bitirmek istediğinizde noktalı virgül koyuyorsunuz. Noktalı virgülü sildiğimizde zaten gördüğünüz gibi hata verecektir. Bu satırı bitirmedin diye. Bu satırı bitirmediğimizde aslında kod yorumlayıcı bunu bu şekilde bir satır olarak algılar. Biz buraya noktalı virgül koyduğumuzda burası bir satır, burası bir satır şeklinde okuyacaktır. O yüzden noktalı virgüllere dikkat edelim. Fark etmişsinizdir ki metotlarda herhangi bir şekilde noktalı virgül yok herhangi bir yerinde. Bunlar bir komut olmadığı için bunları noktalı virgüle gerek yok. Bunlar bizim komutlarımız. Bunlar da bizim metotlarımız ve sınıflarımız. Bunlar farklı, ikisi farklı şeyler. Başka dikkat etmemiz gereken hangi husus var? İlk olarak da C# büyük küçük harf uyumuna dikkat etmemiz gereken bir dil. Onu da söylemiş olayım. Yani siz buraya readkey yazarak büyük ve küçük harf uyumuna dikkat edeceksiniz. Aynı olmak zorunda. Kod yapısına değindiğimize göre artık eğer sonradan bir ekleme yapmazsam asıl konularımızı, kodu yazacağımız konulara geçiş yapıyoruz. Sonraki konumuz değişkenler.